TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız. ...14-17 oldu saat ve son bölümde artık internet dünyası, sanal dünya diyoruz. Stüdyomuzda konuklarımızla birlikteyiz. Sürekli konuğumuz internet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Aytaç Mesci. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Ve bu haftaki konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı araştırma görevlisi Sayın Mustafa Dalcı. Hoş geldiniz, merhaba. Bu haftaki konuğumuz eye track, yani web sitelerinde göz izleme. Evet. Tüm ayrıntı ve detaylar için söz göz sizde. izleme aslında ülkemizde yeni gelişmeye ve bilinmeye başlayan bir kavram ama yurt dışında çok eski gerçekten ve gerçekten bir sitenin gelişiminde kullanıcı arayüzünün daha iyi kullanılabilirliğini arttırabilmek için çok gerekli olan bir çalışma. Web sitesinin özellikle yayına başlamadan önceki aşamasında yapılması gereken bir çalışma. Bu konudaki ayrıntılı bilgileri Mustafa Bey verecek. Ama öncelikle Mustafa Dalcı'yı biraz tanıyalım. Ondan sonra ayrıntılara geçelim. Ben 2007'den bu yana Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Web geliştiricisi olarak. 2006'da ODTÜ İstatistik'ten mezun oldum. Şu an Bilişim Sistemleri bölümünde tez yazıyorum bu konuya benzer bir konuda. Bu konuyla ilgili. Evet, yeni web sitesini tasarlıyoruz ve bu süreci ben tez haline getireceğim. ODTÜ'nün web sitesini gene kullanılabilirliğini baştan biz ölçüyoruz diyorsunuz. Evet, baştan Süper. Analiz ederek daha kullanılabilir, daha öğrenci ve kullanıcı dostu bir web sitesi yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi. Peki o zaman öncelikle göz izleme nedir? Veya eye track İngilizce adıyla bu nedir? Önce bunun bir tanımıyla başlayalım. Şöyle anlatayım. Göz izleme bir donanım ve yazılım yardımıyla birlikte bir ekran üzerinde, ki bu ekran monitör olabilir, televizyon olabilir, mobil cihaz olabilir, ATM olabilir. Kullanıcının tam olarak nereye baktığı ve odaklanıp odaklanmadığını ölçmeye yarayan bir teknik. Yani kullanıcı bir yeri görüyor mu? Görmüyor mu? Yani orayı okuyor bunu mu? daha çok şeyle mi? Mesela bir tasarım mutlaka bir web sitesini yapılıyor. Kullanıcı girdiğinde en çok nereye yoğunlaşıyor? Evet. Bir de farklı kullanıcıların farklı ilgi alanları olabilir. Her türlü kullanıcının hepsinin yoğunlaştığı noktaların belirlenmesi veya yoğunlaşmadığı noktalar ve ortalama sıcaklık haritaları çıkabiliyor. Kullanıcının göz hareketleri çıkabiliyor. Oradan da tasarım kararlarına yardımcı olacak bulgular çıkarılabiliyor bu teknikle. Evet, bu o zaman öncelikle hem ilgi çekme hem de tasarlama açısından hem de ileriki bir adımda sonra pazarlama açısından da tabii önemli. Mesela bir ürün satıyorsanız o ürünün web sitesinde konumlanması, o ürün bilgilerinin kullanıcılar tarafından okunması ve anlaşılması çok önemli. Evet. O yüzden o tasarım olarak düzgün bir şekilde tasarlamak ve doğru yere konumlandırmak gerekiyor. Anladım. Bu bilgileri. Peki daha çok hangi alanlarda kullanıyorsunuz bunu? ODTÜ'deki İnsan Bilgisayar Etkileşim Laboratuvarı'nda bugüne kadar daha çok web sitelerinin analiz edilmesinde kullanıldı ama yurt dışında da, yani yurt içinde de yapanlar var. İşte ürün tasarımında kullanılabiliyor. Reklam analizlerinde kullanılıyor. İşte kullanıcıların broşürlerde nereye baktığını, nerelere odaklandığını çıkarmak amaçlı yapılıyor. Yani sizin ekrana aslında koyabileceğiniz her şey. Tabii ekrana konulabilecek her şeyde, hatta mobil cihazlarda da yapılabiliyor artık. Yeni mobil göz izleme cihazları çıkıyor. Dokunmatik göz izleme cihazları çıkmaya başladı. Evet. Peki o zaman hani ekranın büyüklüğüyle de alakası yok. Tamamen o. Evet, bazı göz izleme cihazları monitörün ya ekranın altına takılı oluyor. Bazı göz izleme cihazları da kullanıcının kafasına takılabiliyor. Peki ben de burayı soracaktım. Buradaki süreç nasıl oluyor? Yani hani bir tasarım geldikten sonra size nasıl bir süreçten geçip de bu değerlendirmeyi yapıyorsunuz? Şimdi bir web sitesi bizim web sitemizi işte göz izleme cihazıyla test edebilir misin dediğinde ilk olarak web sitesinin ana fonksiyonlarını çıkarıyoruz. Kullanıcıların neyi hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde hata yapmadan yapmalarını istiyorlar. Hangi fonksiyonların test edilmesini istiyorlar. Bu tarz şeyleri Fonksiyonlar kastınız? Mesela bir e-ticaret sitesinde kullanıcının sepete bir ürün eklemesi, sepeti tamamlaması. Her kalemi size bildiriyor ya talepleri. Yani hem talepleri hem de bu fonksiyonun, bu özelliğin kolayca yapılmasını istiyorum. Kullanıcıların burada çok fazla vakit harcamasını istemiyorum gibi bazı firmanın önceliklendirmesi oluyor. Peki sizin dönüşünüz olabiliyor mu? Mesela kullanıcı bir taleple geliyor ama
onların hiç istemediği bir şeyi siz böyle de yaparsanız şu kısımda Tabii. böyle kolaylaşabilir gibi bir şeyde gidiyor musunuz? Tabii biz de bu süreçte geçmişten gelen tecrübelerle onları yönlendiriyoruz. Bu fonksiyonu da test edebiliriz, şunu da yapabiliriz gibi. Sonrasında biz kullanıcılara senaryolar veriyoruz. Örneğin bir e-ticaret sitesinde şimdi bütçenize uygun bir laptop satın alın. Ya da evinizde bir buzdolabı eksik ve buzdolabı ürünlerinden bir tanesini seçin, beğendiğinizi seçin gibi senaryolar veriyoruz. Kullanıcı o siteyi dolaşırken Kullanıcı derken bu kullanıcıları nasıl belirliyorsunuz? Tahmin ediyorum. Firma yani web sitesinin sahibi kullanıcı kitlesini veriyor. Hedef kitlesini. Yani bu kitle zannedersem önemli. Yani daha evvelden hiç bu siteyi veya bu tasarımı hiç görmemiş olması gerekiyor. Onun oranları değişebiliyor. Yani daha önceden kullanan kullanıcıların da dahil olması teste önemli ama tamamen daha önceden kullanmış kullanıcılar olmuyor. Hiç daha önce görmemiş kullanıcıları da dahil edebiliyoruz. Çünkü bunu neden söylüyorum? Daha evvel hani bilinçaltı olarak görmüş ve tasarımı biraz kullanmış kişilerin ona vereceği tepkiyle ilk defa görecek. Tabii çok farklı oluyor. O yüzden işte mesela 12 kişilik bir test diyelim. 4 tane daha önce kullanmış kullanıcı, 8 tane hiç kullanmamış kullanıcıyı teste dahil ediyoruz ki o 4 kullanıcının daha önceden edindiği alışkanlıklar testin genelini çok etkilemesin. Bu kullanıcılar ne kadar süre bu test ediyor? Bir gün boyunca mı? 2 gün boyunca mı? Bir gün boyunca değil. İşte 10-15 arası senaryo veriyoruz kullanıcılara. Kullanıcılar da 30-35 dakika ya da 40-45 dakika kadar siteyi, o senaryoları gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu aşamada şeyi soracağım. Bu aşama kısmından başlarına taktıkları bu aletlerden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Yani yoksa sadece göze mi takılıyor? Bu nasıl nasıl ölçüyorsunuz bunları? Bu aletler iki türlü olabiliyor. Biri monitörün yani ekranın altına işte monte edilmiş ve infrared kameralara sahip bir şekilde olabiliyor. Burada kullanıcıya herhangi bir şey takılmadan kullanıcı normal bilgisayar kullanırmış gibi monitöre bakıyor. O alttaki kameralar kullanıcının göz hareketlerini takip ediyor. Bir diğer durumda kullanıcının kafasına geçirilen ya da gözlük olarak takabileceği göz izleme cihazları. Bunlarla da web siteleri değil, normal hayatta kullanıcının bir bara girdiğinde en fazla dikkatini neler çekiyor dahi yapabiliyoruz. Yani o göz izleme gözlükleriyle birlikte. Gözlüklerde mobil bağlantı var. Şimdi siz böyle bir şey söyleyince benim aklıma mesela farklı şeyler geldi. Ben mesela buradaki 3 kişiyi alıp benim yeni girdiğim bir ofise sokup bunların tasarımını... Tabii mesela alışveriş merkezlerinde reyonlarda hangi ürünler dikkat çekiyor gibi bir çalışmayı çok rahat yapabilirsiniz bu şekilde. Yani kullanıcıya o gözlüğü taktırsınız. O reyonda gezerken hangi ürün dikkatini çekmiş, hangi ürünü daha fazla odaklanmış bakabiliyorsunuz. Böylelikle aslında anketin bir üst boyutu çok da hiç de yani gerçekten içten gelen talepleri ve tepkileri ölçebilecek bir yöntemden bahsediyoruz. Evet, kesinlikle. Gerçekten çok verimli olacağını düşünüyorum. Evet. Pekala. Burada ünlüler kısmına geleceğim. Ünlüler bunları hiç kullanıyor mu? Yurt dışında sanki bunları kullandığını duyuyoruz. Çünkü ünlüler özellikle yurt dışında çok farklı kullanım alanları var. İşte müzik albümlerinin kapakları olsun ya da bir film fragman seçiminde olsun. Bu tarz şeylerde kullanılıyor. Ya da ürünlerin işte broşürlerinde ya da reklamlarında hangi reklamın hangi şekilde olması kullanıcının daha fazla ilgisini çekiyor. Bu gibi alanlarda kullanılıyor ama Türkiye'de daha ünlü insanların fark edilmedi. Yani çok da dikkatini çeken bir konu değil galiba. Özellikle bunu neden söylüyorum? Yurt dışında bunu fark eden hani firmalar olsun veya ünlüler olsun verdikleri ürünler kendisinin yaptığı albümünde kapağında veya giydiği elbisenin bile tasarımını hiç görmemiş birisine bu ürünlerle gösterip ilgi nereye odaklanıyor, nereye çekiyor, daha çok kitle nerelere bakıyor. Sadece bu gözlükleri mesela hediye edip öndeki 5-10 kişiye bunu görüp bir sonraki konserdeki elbiselerin değişmesinden bahsediyorum. Bir sürü taktığı takıları değiştirmesinden sadece bunlardan bahsediyorum. Çünkü bunu normal onu dinleyen kitleye söylersen her şeyini beğenmiş oluyor ama içte gerçekten etkilendiği noktayı sormak ankette olabilecek bir şey değil. O onun için bir hani
duvarına astığı bir poster, her şeyi. Onu ama gerçek bilgisini almak gerçekten bu ölçümlerle söz konusu olabiliyor. Peki bizde neden yok ve bizde Henüz- yerleşmesi için nasıl bir süre veriyorsunuz? daha Daha yeni. yeni gelişen bir sektör. Hani Ya ben bundan 3-5 yıl içerisinde ben de 7-8 gelişeceğim. seneydi ilk defa ben böyle bir şeyi fark etmiştim. Türkiye'de hani sunumlarını yapıyordum ve web kullanabilirliği kavramından bahsediyordum. Ve o zaman daha yoktu ki, şimdi yeni çok mutlu oldum açıkçası Mustafa Bey'i gördüğümde ve projelerle girdiklerinde. Gerçekten hani bu konularla ilgili ben bilgiler vermeye çalışıyorum. Web kullanabilirliği gerçekten çok önemli bir şey. Yani herkes web sitesi yapar ama herkes kullanılabilir bir web sitesi yapamaz. Bu ikisi çok farklı bir şeydir. Yani geçen yıl yapılan bir araştırmada online ticaret sitelerinin sırf kullanıcılar kullanamadı diye oldukları kayıp 25 milyar doları buluyor. Evet. Yani kullanıcılar çoğu zaman alışverişlerinde web sitesini kullanamadığı için, anlayamadığı için terk ediyorlar. O yüzden kullanılabilirlik çok önemli. Çok önemli. Bir de hani ticaret kısmına geliyorsak, ticarette çoğu özel yazılımlar, hazır yazılımlar kullanıyor. Hazır yazılımlar kullandıkları için de tasarımlar %60, %70 logoları ve renkleri değiştirirseniz birbirine benziyor. Benzemek zorunda kalıyor. Özel yazılım olmadığı için tasarımları çok değiştiremediğimizden böyle olunca kullanabilirlik kavramı zaten söz konusu olamıyor. Ve herkes kolay kullanabilemiyor. Nedir standart, neyse onu kullanıyoruz diyorlar ve çok da başarılı olamıyorlar. Çok küçük noktalar dahi etki edebiliyor ticaret sitelerinin hayatına devam etmesine. Örneğin yurt dışında bir vaka var. 300 milyon dolarlık buton deniyor kendisine. Bir e-ticaret sitesi yayın hayatına geçtikten sonra beklenen etkiyi yaratamamış ve kullanıcılar satın almıyorlar. Kullanılabilirlik testi yaptıktan sonra fark ediyorlar ki bir butonda kaydet cümlesi kullanıcıların bilgilerini vermek istememesinden dolayı kullanıcıları rahatsız ediyor. O kayıt et butonunu devam et olarak değiştiriyorlar ve bir yıl içerisinde yaklaşık 300 milyon dolarlık satış sağlıyorlar. Sadece bir butonla. Hani bu tarz bulgular kullanılabilir çalışmalarından burada peki çıkıyor. siz şeyleri de ölçüyor musunuz? Süreleri, mesela sayfaya girdi, güzel tıkladı ama 10 saniye 20 saniye sonra tıklaması. Tabii yani kullanıcı mesela bir linki araması kaç saniye arıyor, nerede arıyor, hangi bölgelerde arıyor gibi bilgilerin hepsi, ya da mesela bir senaryoyu ne kadar sürede gerçekleştiriyor. Bir e-ticaret sitesinde bir ürünü satın alması toplam kaç dakika sürüyor ve o sıra nerelere odaklanıyor gibi bilgiler çıkıyor. Mustafa Bey, son olarak yeni web sitesine girenlere önerilerinizi alıp programı bitirelim. Birkaç saniyemiz var. Çok hızlı lütfen. Çok hani görsel öğeleri öyle flash bannerlar kullanmadan estetik bir şekilde tasarım yapmalarını tavsiye ediyorum kendilerine sadece. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için, konuğumuz olduğunuz için Aytaç Mesci ve Mustafa Dalcı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnternet dünyası, sanal dünyada konuklarımızdı. 14.29 İstanbul'dan programımız sona eriyor bugün için. Program yapımcımız Serpil Erim, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ay Yıldız ve mikrofon başında ben Pınar Kundakçı Temel. Sevgiyle ayrılıyoruz. Hoşçakalın.